Tam şu an ekrana biraz yaklaşın ve karşınızdaki Orta Doğu haritasına çok dikkatli bir şekilde yeniden bakın. Çünkü 10 yıllardır çatışma, kriz ve geçit vermez sınırlarla zihnimize kazınan bu kadim coğrafya, şu an gözlerinizin önünde sessiz ama devasa bir jeopolitik ameliyattan geçiyor. Bildiğiniz tüm lojistik ezberlerini, ders kitaplarındaki o değişmez rotaları bir kenara bırakın. Bugün okyanusları devre dışı bırakan, dünyanın en büyük ticaret gemilerinin rotasını çöle çeviren ve 100 yıl önce yarım kalmış efsanevi bir vizyonu modern teknolojiyle yeniden inşa eden o devasa projeyi konuşuyoruz. Hicaz Demiryolu yeniden uyanıyor. Peki sınırlarına duvarlar örülen ülkeleri bir gecede ticaret imparatorluğuna dönüştürmeye hazırlanan bu devasa projenin arkasında ne var? Kızıldeniz'deki kriz Avrupa'yı nasıl felç etti? Ve Türkiye, Suriye, Ürdün'le Suudi Arabistan'ı aynı masada buluşturan bu trilyon dolarlık hamle dünyadaki tedarik zincirini nasıl kökünden değiştirecek? GZT Çok Net'e hoş geldiniz. Eğer siz de haritaların arkasında gizlenen o büyük küresel satrancı en doğru şekilde anlamak istiyorsanız hemen şimdi abone ol butonuna basın ve bildirim zilini açın. Başlıyoruz. Meselenin büyüklüğünü ve neden tam da 2026 yılında bu düğmeye basıldığını anlamak için önce şu anki küresel lojistik krizine çok iyi bir teşhis koymamız şart. Son dönemde Kızıldeniz'de ve Babülmendeb Boğazı'nda artan saldırılar küresel ticareti adeta felç etti. Süveyş kanalından geçen konteyner trafiği bir anda %75 oranında çakıldı. Koca gemiler sırf hedef olmamak için çaresizce rotayı değiştirdi ve koca Afrika kıtasının en ucunu, Ümit Burnu'nu dolanmaya başladı ve bu da seyahat sürelerini en az 15 gün uzattı. Daha da vahimi, Körfez ülkelerinin petrol ve kargo trafiğinin can damarı olan Hürmüz Boğazı da büyük bir güvenlik tehdidi altında. Yani dünya ticareti tam anlamıyla bir çifte darboğaz tuzağına sıkışmış durumda. İşte rasyonel devlet aklı tam burada devreye girdi ve masaya yumruğunu vurdu. Bize denizde serseri mayınların, füzelerin ulaşamayacağı, karadan işleyen, doğrudan kendi ordularımızın kontrolünde bir savaş dönemi lojistik kalkanı lazım. Ve o kalkanın adı modern Hicaz Demiryolu Koridoru oldu. Bu iş öyle masa başında, kağıt üzerinde konuşulan bir hayal olarak kalmadı. Çok kısa bir süre önce 9 Nisan 2026 tarihinde Ürdün'ün başkenti Amman'da tarihi bir an yaşandı. Türkiye, Suriye ve Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları bir araya geldi ve bölgedeki tüm ulaşım ekosistemini birbirine bağlayan muazzam bir mutabakat zaptı imzaladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu, toplantının ardından Osmanlı Yadigarı Amman istasyonuna giderek planı tüm dünyaya duyurdu. Suriye İç Savaşı'nda tahrip olan ve sistemin omurgasında büyük bir kopukluk meydana getiren kritik 30 kilometrelik eksik hattın doğrudan Türkiye'nin teknik ve finansal desteğiyle onarılacağını açıkladı. Ürdün ise boş durmuyor. Elindeki tarihi lokomotifleri modernize edip Şam'a kadar işletmek için hemen kolları sıvadı. Üstelik inşaat öyle 10 yıllar sürecek şekilde de planlanmadı. Takvim çok net. 2026 sonuna kadar tüm fizibilite çalışmaları bitecek ve 2027'de ilk kazma vurulacak. Sistemin 4 ila 5 yıl içinde tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor. Üstelik acil ticari akışı başlatmak için Türkiye ve Suudi Arabistan'ın girişimleriyle 13 yıl aradan sonra Türkiye ile Ürdün arasında Suriye üzerinden karayolu geçişleri de acilen yeniden başlayacak. Bu stratejik yol sadece Levant bölgesiyle sınırlı kalmayacak. Amman'daki toplantıdan hemen sonra 22 Nisan 2026'da Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih El Caser sahneye çıktı ve çok kritik bir hamleyi teyit etti. Hat güneye doğru uzayarak doğrudan Riyad'a ve nihayetinde Umman'a bağlanacak. Bunun anlamı şu: Türkiye'den giren bu hat 250 milyar dolarlık devasa Körfez Demiryolu ağına entegre olacak. Türkiye'den veya Avrupa'dan yola çıkan bir yük, Suudi Arabistan'ın halihazırda tıkır tıkır işleyen 1700 kilometrelik Kuzey-Güney ağına tek biletle ulaşacak. Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri ortaklığında kurulan şirket, 2,3 milyar dolar yatırımla Kızıldeniz'deki Akabe limanını doğrudan bu demir ağına bağlıyor. 1 Mayıs 2026'da İstanbul'da düzenlenen OECD Kritik Mineraller Forumu'nda da vurgulandığı üzere bu hat yenilenebilir enerji ve savunma sanayisi için hayati olan minerallerin Avrupa'ya taşınmasında en hızlı alternatif olacak. Türkiye ise kendi içinde dev hazırlıklar yapıyor. Bakan Uraloğlu'nun belirttiği üzere Karaman-Ulukışla hızlı tren hattı bittiğinde o bölgedeki seyahat 1 saat 35 dakikaya inecek ve Marmara doğrudan Akdeniz'e, oradan da Suriye üzerinden
Suriye'den Suudi Arabistan'a bağlanacak. İstanbul Boğazı'ndaki demiryolu geçiş kapasitesini yıllık 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkaracak modern demir İpek yolu kapasite artırımı projesiyle de kuzeydeki tüm dar boğazlar aşılacak. Elbette bu projenin en zorlu ve pahalı kısmı Suriye'deki yıkılmış temeli yeniden ayağa kaldırmak. Sadece Suriye'nin demiryolu rehabilitasyonu için 5,5 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor. Ancak trilyon dolarlık küresel tedarik zinciri krizlerinin yanında bu rakam, körfez sermayesi için son derece rasyonel ve faturası hızla çıkacak bir erken yatırım fırsatı olarak görülüyor. Gelin rotayı harita üzerinde adım adım takip edelim. Nereden başlıyoruz, nereye iniyoruz? Yolculuk, Türkiye'nin modernize edilen Karaman-Ulukışla hızlı tren hattı ve Akdeniz'e inen lojistik ağlarıyla başlayacak. Karkamış ve Nusaybin üzerinden geçen yenilenmiş raylar, yükleri Suriye sınırına kadar en yüksek standartlarda ulaştıracak. Sınırı geçen hat, Halep üzerinden Şam'a varacak. Burada en kritik nokta, az önce bahsettiğimiz Türkiye'nin desteğiyle onarılacak olan 30 kilometrelik eksik halka. Bu küçük parça tamamlandığında, kuzey ile güney arasındaki tüm kopukluklar giderilmiş olacak. Şam'dan çıkan trenler Ürdün'ün başkenti Amman'a gelerek burada hat ikiye ayrılacak. Bir kolu Akabe Limanı ile Kızıldeniz'e inerken ana gövde Suudi Arabistan sınırındaki El Haditha kapısına doğru ilerleyecek. Sınırı geçen hat, Suudi Arabistan'ın halihazırda işleyen 1700 kilometrelik kuzey-güney demiryolu ağına entegre olup buradan bir kol başkent Riyad'a ve Basra Körfezi kıyısındaki sanayi limanlarına ulaşırken asıl kol Medine'ye uzanacak. Medine'de bu yolculuk Suudi Arabistan'ın dünyaca ünlü Haremeyn yüksek hızlı tren hattıyla birleşip Mekke'de noktalanıyor. Bu devasa projenin bir de tarihi önemini de unutmamak lazım. Projenin temelleri aslında 1900'lerin başlarına uzanıyor. Bu tarihlerde Sultan II. Abdülhamit, Batı'nın Süveyş kanalındaki deniz tekelini kırmak, imparatorluğun güneyiyle bağını sağlamlaştırmak için oldukça kritik bir vizyon ortaya koymuştu. Dış kredi almadan tamamen İslam dünyasının kendi aralarında topladığı paralarla orijinal Hicaz demiryolunu inşa ettirerek çölde develerle, hastalıklarla, bedevi baskınlarıyla 40 gün süren tehlikeli hac yolunu 72 saate indirmişti. Fakat o dönem İngilizlerin en büyük kabusu bölgedeki bu lojistik bağımsızlıktı. Meşhur İngiliz casus Arabistanlı Lawrence ve altınla ikna ettiği isyancılar köprüleri uçurarak, istasyonları bombalayarak bu yolun tamamlanmaması için defalarca sabotaj girişiminde bulundular. Bu kesintiler en sonunda çalışmaları tamamen durdurdu ve trenler 100 yıl boyunca çöl kumlarının altında pasif halde kaldı. Anlayacağınız bugün inşa edilen hat beton döküp ray döşemekten çok daha fazlası. Bu çalışmayla tarihi hafıza, kültürel miras da tekrar canlandırılıyor. Halep'le Gaziantep arasındaki Osmanlı dönemi hatların yeniden ticarete açılması, Sultan Abdülhamid'in Peygamber Efendimizin ruhaniyetini tren gürültüsü rahatsız etmesin diye Medine yakınlarında rayların altına keçe döşettiği tarihi hassasiyet gibi detayların hatırlanması, bugün istasyon restorasyonlarıyla kültürel mirasın korunması konusuna da yeni bir soluk getirecek. Gelelim işin milyonlarca insanı ilgilendiren küresel kısmına. Bu iş sadece tonlarca yük, konteyner veya petrokimya taşımaktan ibaret değil. Projenin en önemli motivasyonlarından biri İstanbul'dan çıkıp Şam ve Amman üzerinden Medine'ye uzanacak özel bir inanç rotası. Düşünsenize, işler tamamlandığında İstanbul'dan veya Avrupa'nın herhangi bir şehrinden yola çıkan bir hacı adayı ya da turist son derece teknolojik, lüks bir trende konforlu bir şekilde Mekke'ye varabilecek. Uluslararası uzmanların deyimiyle bu hamle, Orta Doğu coğrafyasında ideolojik çatışmaları bir kenara bırakıp bir medeniyet diplomasisi ve işlevsel barış üzerinden toplumları birbirine bağlıyor. Hat sadece konteyner taşımayacak, tüm zamanları kuşatan ortak bir hafıza üretim alanı oluşturarak İslam dünyasının farklı bölgeleri arasındaki etkileşimi en üst seviyeye taşıyacak. Toparlayalım. Orta Doğu, 10 yıllardır istikrarsızlıkla anılan bir coğrafyada Batı'nın masa başında çizdiği sınırların, yıllarca dayattığı krizlerin ötesine geçip kendi rotasını kontrolü ele alarak bizzat kendisi çiziyor. Küresel güçler Hindistan'dan çıkıp İsrail üzerinden Avrupa'ya gidecek imek gibi hayali koridorlar çize dursun, bölgenin gerçek sahipleri, ayakları yere basan, rasyonel ve krizlere karşı bağışık yeni bir mimari kuruyor. Modern Hicaz demiryolu, deniz boğazlarındaki krizleri tamamen bitiren,
Asya ile Avrupa'yı çöllerin ortasından çelik ağlarla birbirine bağlayan efsanevi bir jeopolitik uyanış hikayesi. Türkiye ise doğuda kalkınma yoluyla Basra'ya, güneyde Hicaz demiryoluyla Kızıldeniz ve Riyad'a uzanarak bu oyunun en önemli aktörlerinden biri. Peki siz Hicaz demiryolunun yeniden canlandırıldığı bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? İstanbul'dan çıkıp kesintisiz bir şekilde Riyad'a veya Mekke'ye uzanan bu tarihi çelik ağ, küresel ticaretin ve haritaların kaderini temelli değiştirebilir mi? Batı'nın lojistik tekeli bu çölde son bulur mu? Yorumlarınızı, ufuk açıcı analizlerinizi bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve GZT'ye abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, gerçeğin izinde kalın. Tam şu an ekrana biraz yaklaşın ve karşınızdaki Orta Doğu haritasına çok dikkatli bir şekilde yeniden bakın. Çünkü 10 yıllardır çatışma, kriz ve geçit vermez sınırlarla zihnimize kazınan bu kadim coğrafya, şu an gözlerinizin önünde sessiz ama devasa bir jeopolitik ameliyattan geçiyor.